Moğolların hedefine ulaşma konusunda sınır tanımadığını hepimiz iyi biliyoruz. Onlar okla kılıçla çarpışmada usta olduğu kadar bunun çok daha ötesine gidebiliyorlardı. Örneğin kara veba Çin'de başlamıştı. 1347'de bir ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla kara veba Avrupa'ya taşındı. Böylelikle düşmanlarını rahatça yok edebildiler. Fakat Moğolların ilginç hamleleri bunlardan ibaret değil. Buyurun videoya geçelim. Hülagü Han, Cengiz'in torunuydu. Babası ise Tulu'ydu. Hülagü Han, İlhanlı Devleti'nin kurucu lideriydi. Onun ismi acımasızlığı ile günümüze kadar gelmiştir. Henüz 9 yaşındayken abisi Kubilay'la at üstünde bir ava çıkmış ve bu av sırasında başarılı olduğu için dedesi Cengiz Han tarafından ödüllendirilmiştir. Hülagü Han yetişkin bir birey olduğundaysa Moğollar için önemli biri haline geldi. Onun yeteneklerine güveniliyordu ve bu yüzden Mengü Han tarafından Yakın Doğu'ya sefere gönderildi. Moğol istilalarının Yakın Doğu kolu artık Hülagü Han kontrolündeydi. Amaç ülke sınırlarını genişletmek ve rakipleri bir bir yok etmekti. O sıralarda dünya Haşhaşilerin tehlikesi altındaydı. İsmaili mezhebine dayanan Nizarilik koluna bağlıydılar. İran ve Suriye'de epeyce güçlenmişlerdi. En güçlü dönemlerini Hasan Sabbah döneminde yaşamış olsalar da hala büyük bir tehlikeydiler. Çeşitli suikastlerle devrin en önemli kişilerini öldürüyorlardı. Abbasilere, Selçuklulara ve Moğollara karşı bir tavır sergileyen tarikat bu ülkelere son derece düşmandı. 2000 metre kadar yükseklikteki bir dağın tepesinde Alamut adında bir kaleden yönetiliyorlardı. Askerlerine fedai denirdi. Fedailer bu tarikat için ölürse cennete gideceklerine inanıyorlardı. 1256'nın Aralık ayında Hülagü Han ve ordusu daha öncesinde yüzlerce kez kuşatılan ama bir kere bile başarılı olunamayan Alamut Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma o kadar büyüktü ki alana 200.000 kadar Moğol çadırı kuruldu. Ancak Alamut Kalesi sarp ve zor kayalıkların bulunduğu bir yere kurulmuştu. Kaleye saldırmak için tek bir yol vardı. Kaleye giden dar, patika bir yol. Eğer Moğollar alışagelmiş saldırılarını burada uygularlarsa felaket ve yenilgi kaçınılmaz olurdu. 2000 metre kadar yükseklikteki bu kale bu şekilde alınamazdı. Askerler ve komutanlar umutsuz bir şekilde bekliyorlardı. Bu kalenin alınmasına mümkünat vermiyorlardı. Onlar için bu şekilde beklemek zaman kaybından başka bir şey değildi. Ancak Hülagü Han son derece zeki bir komutandı. Neden mi? Çünkü bu tarz durumlar için ordusunda her zaman bilim adamlarını ve mühendisleri barındırırdı. Bu kişilerle bir toplantı yaptıktan sonra dilinden emirler dökülmeye başladı. Kalenin bulunduğu dağın içerisine yüzlerce delik kazılmasını emretti. Delikler kazıldıktan sonra yeniden verdiği bir emirle bu deliklerin içerisine petrol ve barut doldurttu. Artık Alamut'un bulunduğu dağ dünyanın en büyük bombası haline gelmişti. Bu tehlikeyi gören Alamut'un o dönemki reisi Rükneddin Hürşah, Hülagü Han'a teslim oldu. Sonrasında kaledeki fedailer bir bir kılıçtan geçirildi. Alamut Kalesi'nin devasa kütüphanesi ise İlhanlı tarihçisi Cüveyni'ye teslim edildi. Alamut Kalesi ilk defa bu kadar acizdi. Ancak bu yetersizdi. Dönemin en büyük terör faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez yok olmalıydı. Dağdaki petrol ve barut ateşe verildi. Ve o anda tüm kudretiyle patladı. Dağın zirvesinde bulunan Alamut Kalesi de bu patlama esnasında çöktü. Bu operasyonda Hitaylı mühendislerin büyük bir payı vardı. Ve yüzyıllarca alınamaz denilen Alamut Kalesi artık yerle bir olmuştu. Ardından Rükneddin Hürşah'ın canı Hülagü Han tarafından bağışlandı ve onu abisi Mengü Han'a gönderdi ve kararı onun vermesini istedi. Mengü Han Hürşah'a kardeşi Hülagü Han gibi merhamet göstermedi ve onu direkt idam ettirdi. Böylelikle tüm dünya devrin en tehlikeli terör örgütünden sonsuza kadar kurtulmuştu.